Nerede kalmıştık? Mombasa'da kalmıştık. Kenya'nın sahil kesiminden ilerlemeye devam ediyorum ve Mombasa'dan sonra geldiğim ikinci sahil kasabası Kilifi'deyim. Kilifi çok güzel bir yer. Genel olarak bence Kenya'nın o sahil kesimindeki kasabaların hepsi çok güzel. Böyle düşünmemde okyanusun büyük payı var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şehir yapısı ve sokaklarına bakarsak Kenya'nın diğer şehirlerinden çok daha farklı değil aslında. Diğer bölgelerinden bir farkı yok. Yemek olarak olsun ya da ne bileyim sokak olarak olsun. Ama öyle bir havası var ki insana gerçekten huzur veriyor. Böyle ben seyahatlerimde hem gezmiş oluyorum hem de bir nevi iş yapmaya çalıştığım için çalışarak geziyormuşum gibi hissediyorum genel olarak. Ama sahil kesimine geldikten sonra Mombasa ve Kilifi'den sonra özellikle kendimi böyle sadece tatil yapıyormuşum gibi hissediyorum. Bu okyanus bana bunu hissettiriyor. O yüzden mutluyum. Kilifi'de Mombasa'daki gibi böyle bir sürü plaj var, bir sürü güzel kumsalı var, bembeyaz ve un gibi kumları olan plajları var. Şu taraflar böyle daha çok balıkçı kasabası gibi. Şu Hint Okyanusu bu Kilifi'yi ikiye ayırıyor ve tek karşıdan karşıya geçmek için de 1992 yılında yapılmış köprüyü kullanıyorlar. O şekilde karşıdan karşıya geçiyorlar ya da böyle teknelerle geçiyorlar. Burada balıkçılar tüm gün şu taraflara gidip orada balık tutup getiriyorlar. Bütün günleri böyle geçiyor. Onun dışında Kilifi'de size ne gösterebilirim diye düşündüm. Burada böyle çok tarihi eski olan bir köy varmış. Köyün ismi Mnarani ve Mnarani köyünde söyleyemiyorum ama Mnarani köyünde 2 tane camiden kalma böyle eski yapıtlar varmış. Eski sütunlar, heykeller falan varmış. Ve köyün içinden böyle dağın tepesine doğru uzanan eski merdivenler varmış. Eski bir merdiven yol varmış. Oralara gideceğiz beraber. Şimdilik Kilifi'deyim. Şimdilik buralarda olmaya devam edeceğim. Açıkçası havanın, iklimin, suyun, genel olarak tüm bu tatil havasının tadını çıkartmaya çalışıyorum. Ve o sırada da size böyle tarihi yerler göstermeye çalışıyorum. Şimdilik bu şekilde. Hadi gidelim o zaman. Bu arada bugün öğrendiğim ve ufkumu genişleten bir şey var Swahili hakkında. Biliyorsunuz Kenya'da 2 tane resmi dil var. İngilizce ve Swahili. Ama daha çok İngilizce resmi dilleri gibi. Yani Swahili bile İngilizceden öğreniyorlarmış. Ama Tanzanya'da resmi dil sadece Swahili. Yani onlar da bizdeki gibi İngilizceyi sadece bir ders olarak alıyorlarmış. Ve Swahili'nin kelime anlamı, kökenine baktığımızda sahil kelimesinden geliyormuş Arapçadaki. Swahili sahil demekmiş. Türkçe'yle çok benzettim ben. Swahil, sahil. Bunu öğrenince bir şey oldum. Wow, evet, Swahil, sahil oldum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Çok uzatmadan hadi köyü ve çevreyi keşfetmeye başlayalım. Şimdi geldik Mnarani köyünün girişine ve burası aynı zamanda ulusal müze olarak geçiyor ve içerisinde heykelleri görebileceğiz ve bir yılan park varmış. Onu da merak ediyorum. Gidelim bakalım. Şu girişten geldim. Direkt böyle girişte şöyle bir rehber bize yardımcı oluyor. İlk gördüğümüz şey burada bir Afrika pitonu varmış. Şu an sadece uyuyor galiba. Gündüzleri böyle yatıyormuş. Geceleri çok aktif oluyormuş. Ve 4 yaşındaymış. 4 yaşında olunca genç oluyormuş ve genç olduğu için haftada bir kez tavuk yiyormuş. Onun dışında böyle zehirsizmiş. Böyle insanlara sarılıyormuş hatta. Herhangi bir zehiri yokmuş. Camdan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada da işte en son attığı derisi var. Aa. Ups. Yeah, you can join. You can enter. Aa, bakar mısınız ya? You have tickets of tickets. Wow. Kara kaplumbağaları var burada. Onlar da uyuyor galiba şu an. These ones.
we got these two types of tortoise. Aha. This one is because of the shell. The Na shell leopard. leopard. A leopard. Yeah, because of the shell. The shell it's in leopard form. Then this one is called an hinchback because of here it's hinchy. Hinchi. Yeah, the lifespan of this one is 300 years. So this one grows to 300 years. Then this one grows to 100 to 150 years. Burada böyle bir sürü kara kaplumbağaları var. Ve iki çeşit kara kaplumbağası varmış. Pinchy, what was it? Pinchy? What was the name of this? Hinchback. 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 Evet, bunun ismi Hinchback'mış. Çünkü şu altı böyle hinciymiş ve bir dişiymiş. Dişi olduğunu şu altındaki şu şeyden anlıyormuşuz. Bu oyuk gibi kısmından. Ama şu an bayağı bir korkuttuk hayvanları, o yüzden içlerine girdiler. Burada da leopar kaplumbağası var. Şu desenleri yüzünden ona leopar diyorlar. Bu da bir erkekmiş. Şöyle alayım. Bakın bunda hiç oyuk falan yok. Çok tatlısın. Will it bite? No, literally it doesn't. They're friendly. Okay. Genelde de böyle zaten bildiğimiz gibi sebze falan yiyorlar, meyve yiyorlar. They like tomato though. Vegetable. All Yeah. kind of vegetable, yeah. Çok güzel. Yani buraya sadece böyle yılan parkı değil de sürüngen parkı da diyebiliriz bence. Five types of cobra. Aha, burada One of them. kobralar Yeah, var. but it's a brown spitting cobra. Aha. Yeah, so this one is highly venomous, highly, but not so much, and it has high poison. Then the other thing about this one raises a third of its head, leaving the other parts of the body. Shedding it's the same 3 months, feeding after 1 week. Then another thing is found underground. This one, it splits on you, on the shining part of your body, and that's the eyes. So when it splits, the only cure is milk from a lactating mother, and also urine for someone. That's the only cure about it. This one is black mamba. Black The mamba. most poisonous snake in the world. It's, Most poisoned yeah, one. it has the highest venomous in the world. Wow. It usually bites you, then after 22 minutes you die. Yeah, it has no cure. The poison has no cure to it. Yeah, found in the trees. Even you can find it everywhere in the trees. What was the name? Black mamba. Black mamba. Yeah. Black mamba dünyanın en zehirli yılanıymış ve sizi ısırdıktan 20-25 dakika sonra ölüyormuşsunuz. Kesinlikle hiçbir şekilde bir çaresi yokmuş. It scared me a lot. This is black neck cobra. The other one is brown spitting. This is black neck spitting cobra. Okay, this one raises 2 to a third, but characteristics the same, poisonous, highly poisonous. Aha. Yeah. Bu da bayağı zehirli bir yılanmış. Wow. Okay. Brown spitting cobra. Where is it? Ah, it's there. It was just Saklanmış. Okay. This is pafada. Ne? Pafada. Pafada. Yeah. Pafada usually give birth. Then pafada bites you, then it stays for 5 minutes. Then after it moves. After biting you, you start rotting the place where you have been bitten by the pafada. Yeah. And then it's highly poisonous. Usually found in the underground, but gives birth. Yeah. Okay. Yeah. It looks old. Yeah, it's old. Maybe it's time to change the skin. Yeah, the skin is already shredded. So this is the new skin. Yeah. Yani yansımadan çok gösteremiyorum ama şöyle yapayım. Cildi birazcık şey görünüyor. Yaşlı görünüyor. Onun için galiba artık cildini tazeleme zamanı. Nefes alışını görüyor musunuz? Seni. Çok zehirlilermiş buradakiler ya. Zaten kobralar yani. Bir zahmet zehirli olsunlar. Nyoka is snake in Swahili.
Evet. Swahili'de yılan yok ya demekmiş. Onu da burada öğrendik. Okay, this one is boomslang. Boomslang. Wow. It's highly venomous. This is Aggressive. highly. So when this one bites you, don't be scared. It won't bite you. It usually it's now active now. Actually, Oh. boomslang, when it usually bites you, it usually bleed every part of your body. Wow. After biting for 20 minutes, then you start bleeding all the parts which are. And you die? Yeah. And you die? Yeah, you'll die because it has no cure. Okay. It is highly poisonous. Wow. It really wants to bite. Çok agresif boomslang. ve sizi ısırdıktan böyle bir 20-25 dakika sonra kulaklarınız, gözleriniz, her yeriniz kanıyormuş ve bunun da bir şeyi yok. Kesinlikle tedavisi falan yok. Direkt ölüyorsunuz. Ve şu an o kadar aktif ki korktum. Ama camdan şey yapamaz. Oh. Bunlar küçük kobralar oldukları için böyle hep fare falan yiyorlarmış ama piton şu an küçük olduğu için o da tavuk yiyormuş. Ondan sonra böyle keçiyle falan beslemeye başlıyorlarmış. Burada yine domuzları var ve turtles. Küçük Yeah, kara small kaplumbağaları turtles. var. Leopard var. Leopard. Aşkım benim ya. And then we have guinea pigs in the family of rodents. Okay. No, it's okay. Okay, let's don't scare it. Let's continue up to the monument. Yağmur yağdığında falan şuralarda yılanlar çıkıyormuş. Onlar da zehirlilerse işte onları alıp böyle kafeslere koyuyorlarmış. Yeah, you can because Ama böyle çok tehlikeli bir bölgede değilim. Lütfen korkmayın beni sevenler. Burası cennete giden gizemli gizemli merdivenmiş. 1970 yılında Kenya hükümeti yapmış. Toplamda 104 tane basamak varmış. Şimdi oraya çıkıyoruz. Şimdi 104 basamağı çıktıktan sonra böyle bir yere geldik. Baya upuzun bir bilgilenmeden sonra artık nihayet harabenin içine doğru girdik. Malaria'nın ilacını bile aloe vera'dan yapıyorlarmış. Bunu da this yeni one is öğrendim. just an exhibition, but it's what they used to make as cement. So I'm going to explain how they made their own cement. Okay. Because there was no machines. Light up that exhibition, that process. Then when you know it will burn for 14 days, it will turn to ash. So when it turns to ash, they mix it with water. So that mixture, it's their cement. Their Okay. past cement, not like this cement of ours now. That's why you see this building, they are black. Yeah, Yeah. true. Burası böyle 75 metre yüksekliğinde ya da derinliğinde bir kuyu. Buradan suyu getiriyorlarmış. Özellikle bu noktada yapmalarının sebebi ise şuradaki baobab ağacıymış. Çünkü baobab ağaçları taze su, zaten su veren hayat ağacı olduğu için ona yakın bir nokta olarak burayı seçmişler. Şuradan çıkarttıkları, kuyudan çıkarttıkları suyu erkekler buraya getiriyorlarmış. Buradan da kadınlar taşıyıp artık evlerine taşıyıp işte su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlarmış. This is the water system. The Muslims used to cleanse themselves before For abdest. Yeah, so that when they go inside they are clean, they are purified. So this is the male side, the other side is for the female. Okay. Burası bildiğimiz abdest alma alanıymış camiye girmeden önce. Burası da büyük cami, Ulu Cami. Bildiğimiz Ulu Cami, evet. Burası Ulu Cami'ymiş. Bu bölgede olan bu demiştim ya 2 tane cami varmış, cami kalıntıları. İşte o 2 camiden biri bu ve en büyüğü de buymuş. O yüzden bunun ismi Great Mosque yani Ulu Cami. Okay, this is the baraz. Muslims would leave their shoes before entering the main hall, the mosque. Yeah. Girmeden önce ayakkabılarınızı çıkartıyorlarmış. Sanki Müslüman değilmişim gibi falan yapıyorum. Okay, this is the Burası bildiğimiz caminin o alanı. Erkeklerin kullandıkları alan. Burada kadınların kullandıkları daha küçük bir alan varmış. Şöyle. Şunlar da caminin işte o tavanına destek olsun diye kolonlarmış. it's in Arabic. Okay. Do you know what does it mean?
I Like, don't know. you don't. Yeah, and then we have the 5 pillars. Aha. Yeah. Burası kıble ve burada işte imam genellikle buradan şey yapıyormuş. Çünkü mikrofon olmadığı için ve bu alanın içinde ses eko yapacağı için mesela mesela bu şekilde eko yapacağı için böyle bir alan, şöyle bir tavanı var. Şurada da şöyle eski yazılar varmış ama daha böyle çevirisini yapamamışlar, tamamlayamamışlar. Sadece şu alanın çevirisi yapılmış. Arapça bir şey yazıyormuş ama ne yazıyor biliyor musun dediğimde bilmiyorum dedi. Bence bunlar semboller, yani çok bir anlamı olmayan motifler yani, çünkü İslam dünyasında ya da cami inşasında böyle motifler önemli benim bildiğim kadarıyla. Yani bir şey ifade etmek zorunda değil. Sadece estetik açıdan bile böyle güzel görünsün, göze hitap etsin veya mistik olsun diye böyle motifler kullanılıyor diye biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam veya bunun hakkında bir şey biliyorsanız siz de bana yazabilirsiniz yorumlar kısmından. Teşekkür ederim. Burası da imamın özel odasıymış. Burada vaiz vermeden ya da işte ezanı okumadan önce buraya gelip burada işte hazırlanıyormuş ve burada bekliyormuş. Okay. Okay, we have the tombs now. Mhm. It's called Minara because Minare. Yeah. Minara. Minara. Yeah, it's called Minara. Yeah. Yeah, this is In the only- Turkey as well, the mosque says like Yeah, they are not like this normal, image. evet. Normalde minarenin böyle ucu bildiğiniz gibi şöyle üçgen şeklinde biter. Yani daha sivri biter. Bu böyleymiş. Bunu zaten böyle farklı kılan, kendine has kılan bu özelliğiymiş. Hı hı. Şu minare, buranın ismi Minaraniye demiştim ya. İsmi bu minareden geliyormuş aslında. Nara diyorlar da. Siz de tarihe dokunmayı seviyor musunuz böyle? Yani bundan yüzyıllar öncesinde burada olan ve buraya benimle aynı şekilde dokunmuş insanların ruhunu hissediyorum. Ben böyle tarih gezileri yapmayı çok seviyorum. Özellikle harabeleri, işte eski çağdan kalma harabeleri, ruinleri görmeyi çok seviyorum ve anneme de hep diyorum ki benimle gelsene. Annem de çok önemsemiyor böyle şeyleri. Ama şimdi izlemek zorundasın. Yapacak bir şey yok anneciğim. Sonra o kentin ana girişinden sonra böyle I don't know. Şurada bir şey hareket etti de durduk, bir korktuk. Böyle güzel bir doğanın içerisinden şehrin diğer tarafına doğru gidiyoruz. Her an şuralardan yılan falan çıkar diye korkuyorum. For slaves, so the slaves used to go and help themselves here. You Burası kentteki kölelerin tuvaletleriymiş. Ve see, yeah. köleler bildiğiniz bu derin kuyunun içine girip orada tuvaletlerini yapıp çıkıyorlarmış. Bu bilgi beni aşırı üzdü şu an. Çok üzüldüm. Yeah. Maalesef bu taraflarda önceden köle ticareti çok fazla yapıldığı için şimdi birazdan böyle şeyleri fazlasıyla göreceğiz. Burası kölelerin yaşadıkları yermiş. Şöyle küçük bir alan. It's just a nature Okay. place, yeah. Bu az önce birlikte çıktığımız o şeyler, merdivenler tabii ki devlet tarafından yapılmadan önce burası asıl kente giriş yeriymiş. Yani şurada deniz var. Şuradan şöyle geliyorlarmış. Hı hı. Wow, böyle bir 40 ayak gördük. Böyle yanından geçerken hemen böyle kendini topa çevirdi. Bakın. Wow. Ve kocaman bir baobab ağacındayız. Wow. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size büyüklüğünü. Bakın. Wow. Çok büyük. Benden 5-6 tane kadar falan.
Zamanında bu çevrede olan diğer işte büyük kabile, 9 tane kabilenin birleşiminden oluşan bir klan varmış ve o klan Kilifi'ye saldırmış. Ve o saldırıdan sonra işte camileri yakmışlar, okulları yakmışlar, bütün kenti ateşe vermişler. Ondan sonra işte onlara karşı savaşanları öldürmüşler. Onlara karşı savaşmayıp da tamam diyenleri de köle haline getirmişler. Şimdi ikinci böyle büyük baobab ağacını gördüm. Size ilginç bir şey göstereceğim. Bakın ağaç böyle uzuyor. Şuradan dalları aşağıya doğru geliyor. Bakar mısınız? Yani bu baobab ağacının dalları. Çok güzel ya. Okay, this is the great baobab tree. Bu da en büyük baobab ağacıymış buradaki. So this baobab, ancient baobab tree. Şimdi bu en büyük baobab ağacının çevresinde böyle belli başlı ayinler yapılıyormuş ya da işte insanlar dilek dilemek için buraya geliyorlarmış. Bu ağacın çevresinde 7 tur atıp daha sonra dileklerini bir kağıda yazıp şuradaki kovuğun içine atıyorlarmış. Burada da yeni yazılan dilekler falan görebilirsiniz. Böyle bir inanç varmış. Ve dileklerini yazdıktan sonra şuradan şu şekilde böyle geri geri gidiyorlarmış. Değişik ve enteresan. Böyle bakınca göz gibi görünüyor. Yani şu yazıyı bakayım. Bakın. Göz gibi görünüyor. Great Baobab. Ben tabii ki de dilek dilemeyeceğim orada. Antik köy turumuz bitti. Şimdi şöyle geri dönüyoruz. Hava karardı. Hatırlıyorsanız yılanlar geceleri aktif oluyorlarmış. Öyle söylemişlerdi ve şu çevrede bir sürü yılan var. O yüzden erkenden kapatıyorlar burayı. Biz de hızlıca artık çıkışa doğru gidiyoruz. Ya ben zannettim ki bu çevrede böyle zehirli yılan yok. Onları gösteriyorlar falan. Sadece işte sembolik olarak gösteriyorlar diye düşündüm. Ya da işte nadir bulunanları toplamışlar ve koymuşlar diye düşündüm ama gerçekten çevrede şu ormanlığın içerisinde bir sürü yılan varmış. Özellikle yağmur yağdıktan sonra falan çıkıyorlarmış ve akşamları çok aktif oluyorlarmış. Zaten aktif olmaya başlayanı az önce gördünüz videonun başlarında. Baya tehlikeli yani. O yüzden şimdi saat 6, hava kararmak üzereyken burayı kapatıyorlar. Biz de son ziyaretçiler olarak birlikte çıkıyoruz. Akşam olunca yılanlar böyle oluyorlarmış. Summer, House Soup's Shook 'Em Eye by your playlisting Fleekness tonight. You love it? It's Snake Jazz. My new thing now is Snake Jazz.